Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba sevgili dostlarım. Allah'ın selamı, bereketi, şifası hepinizin üzerine olsun inşallah. Bugünkü dersimiz bu uzaktan şifa ve uzaktan şifa gönderen cihazlarla ilgili ve bunların aynı zamanda manevi olarak yani karşılığı nedir bu noktada olacak ve bir takım yine uyarılar içermiş olacak bu dersimiz. Evet, bu cihazların bir eleştirisi ya da teknoloji karşıtlığı değil. Bu bir hatırlatma, bir farkındalık ve bir kalbe çağrıdır. Çevremizde artık birçok şifa cihazı, rezonans sistemi, kuantum teknolojisi adı altında sunulan ürün ve yöntemler görüyoruz, duyuyoruz. Hepsine karşı değiliz. Bilimsel olarak faydası görülen, etik kullanılan sistemleri yok sayamayız. Ama bir tehlike var. Cihazlar öyle bir hale geliyor ki sanki şifayı cihaz veriyormuş gibi veya o cihazla iyileştiğini zannediyor bazen bazı kişiler ama sonrasında iyileşmediği görülüyor. İnsanlar umutla bağlandıkları cihazlar aracılığıyla manevi boşluklarını adeta doldurmaya çalışıyor. Ve ne yazık ki bilimsel dayanağı olmayan sistemlerle maddi ve manevi olarak kandırılan binlerce insan var. Buradaki meselemiz bu sistemlerin çalışıp çalışmadığı değil. Bizim derdimiz ruhsal boşlukların teknolojiyle doldurulamayacağını anlatmaktır. Ve bu konuda bilgi sahibi olunup ona göre hareket edilmesidir. Evet, gerçek şifa nerede başlar? Şifanın başladığı yer ne cihazdadır, ne kristalde, ne ekranda, ne frekansta. Şifa insanın kendi ruhunda başlar. Şifa Allah'ın Rahman nefesinde saklıdır ve o bize şah damarımızdan daha yakındır. Kaf suresi 16. Kalbi hasta olanın cihazı onu iyileştiremez. Ama kalbi uyanan bir kul elleri olmadan bile şifa verebilir biiznillah. Ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ali İmran suresi 103. Kur'an'ın tabiriyle bizi ayakta tutan şey ilahi bağdır. Esmanın zikridir. Dua ile yöneliştir. Tevekkül ve teslimiyettir. Bizler teknolojiyi reddetmiyoruz kardeşlerim. Ama teknolojinin Allah'ın yerine konmasına da razı değiliz. Çünkü biz biliyoruz ki şifayı veren cihaz değil Allah'tır. Frekansı ayarlayan yazılım değil kudret-i ilahidir. Ve gerçeğe ulaşmak isteyenin yolu ruhla başlar. Bu yol ile başlar. Davetimiz şudur. Lütfen umutlarınızı makinelerde değil, kalbinizdeki fıtri frekansta arayın. Ruhunuzun titreşimi esma ile buluştuğunda en doğru rezonansı yakalayacaktır. Bu yüzden bu çalışmanın amacı kimseyi kötülemek değil, kimseyi küçümsemek de değil. Ama kimsenin kandırılmasına sessiz kalmamaktır. Evet kardeşlerim, gerçek sevgi, fıtratın frekansı mı, kodlanmış titreşim mi? Kalbin frekansı Rahman'a ayarlıysa zaten şifaya ulaşmışsındır. Bugün şunu da sormalıyız kendimize dostlarım. Bir insanın kalpten gelen sevgisi mi daha doğrudur, yoksa bir cihazın, bir yapay zekanın programlanmış sevgi frekansı mı daha güçlüdür? İnsan sevgisi ilahi nefesle taşınan bir enerjidir. Bir annenin evladına sarıldığı anı düşün. Bir dostun dua ederken senin ismini kalbinde taşımasını, bir aşığın sevdiği için feda oluşunu, bunların hiçbirinde veri, kodlama, hesaplama yoktur. Sadece fıtrat, rahmet, feda oluş ve Allah'tan gelen bir nur vardır. Çünkü insan Rahman'ın nefesiyle var oldu. Ve o sevgi ilahi kaynaktan gelen ruhun titreşimidir. Yapay zeka ve programlı sevgi gerçeklik mi, taklit mi?
Bir cihaz seni sevdiğini söylese, sana pozitif frekanslar gönderse, göz temasını taklit etse, sarılsa, tebessüm etse, bunların hiçbiri kendi iradesiyle olamaz. Sevdiği için değil, kodlandığı için yapar. Ne hisseder, ne dua eder, ne de feda olur. Çünkü o ruhsuz bir yazılımdır. Gerçek sevgi ne yapar? Gerçek sevgi kalpte iz bırakır. Gerçek sevgi dua taşır. Gerçek sevgi şifanın anahtarıdır. Ve bu sevgi kodla değil, ruhla çalışır. Titreşimle değil, rahmetle dokunur. Evet kardeşlerim. Sevgi yazılamaz. Sevgiyi ancak hak yazarsa şifa olur. Çünkü gerçek sevgi Allah'ın Vedud isminin yeryüzündeki yansımasıdır. Onunla gelen sevgi kalbi de şifayı da bulur. Burada teknolojinin gözdesi günümüzde konumuza gelecek olursak yine frekansla şifa. Almanya, Rusya ve İsviçre gibi ülkelerde üretilen bazı cihazlar insan vücudunun elektromanyetik alanını tarayarak kişiye özel enerji haritaları oluşturduklarını iddia ediyor. Bu cihazlar nelerdir? Ortak iddiaları şu şekilde geçiyor. Bedenin frekansını ölçüyorlar. Ruhsal ve zihinsel analiz yapıyorlar. Uzaktan frekans göndererek denge sağladıklarını söylüyorlar. Bu uzaktan frekans gönderme olayı aynı ortamda olmadan gönderilmesi. İşte asıl bizim konumuz burası. Bu konu üzerinden bu dersimizi inşallah yürüteceğiz. Ama bu ne kadar doğru? Bu cihazlar iddialarında bedenin elektromanyetik alanını taraması, organların, hücrelerin frekans dengesizliklerini saptaması, bir tür enerji haritası çıkarması, gerekirse uzaktan frekans gönderimiyle dengeleme yapması. Evet, bu cihazlar peki ne yapıyor bu frekanslarla? Nasıl çalışıyor? Günümüzde enerji tıbbına dair çok çarpıcı iddialar ortaya atılmıştır. Ve bu tür cihazlar insan bedeninin frekanslarını ölçtüğü, uzak mesafelerden bile enerji aktarabildiği söyleniliyor daha doğrusu. Ancak bilim bu cihazların çalışma prensibini henüz tam olarak onaylamış değil. Genelde plasebo etkisi, bilinçaltı tetiklemesi ve psikosomatik iyileşme mekanizması üzerinden bunlar açıklanıyor. Tasavvuf ise bu alana farklı bir boyut getiriyor. Gerçek tesirin Allah'tan, vesilenin ise dua, esma, zikir ve ihlastan geldiğini vurguluyor. Peki bu cihazların bilimsel gerçekliği var mı? Modern tıp ve akademik bilim bu cihazların iddia ettiği uzaktan tedavi, frekansla iyileşme gibi unsurları henüz kanıtlanmış tıbbi yöntemler arasında saymaz. Ama plasebo etkisi, psikosomatik iyileşme gibi yollarla fayda gören insanlar olduğu söylenir. Yani cihaz kişinin kendisine yönelişini, şifa beklentisini tetiklediği için aslında o kişi o cihazdan şifa geleceği beklentisi içinde, niyeti içerisinde olduğu için dolaylı bir tesir oluşturabilir. Ancak bu cihazlar asla geleneksel tıbbın alternatifi değildir kardeşlerim. Doktor kontrolü şarttır. Bilim dışı iddialara ve sahtekarlıklara karşı dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Tasavvufi ve ruhsal açıdan baktığımızda uzakta olanı etkilemek mümkün mü? Tasavvuf ehline göre niyet, dua ve ruhi frekanslar insanın ötesine ulaşabilir. İbn Arabi ve Bediüzzaman gibi zatlar kalp latifesinin mekanla sınırlı olmadığını vurgularlar. Tasarruf ehli veliler uzak mesafelerden kalplere tesir edebilirler. İhlasla edilen dua aradaki mesafeye bakmadan ulaşır. Ama bu bir cihaz vasıtasıyla değil, ruhun kemaliyle olur. Yani uzaktan enerji gönderimi fikri ruhsal açıdan mümkündür ama bunun cihazlarla olabileceği konusu kişinin inancına ve deneyimine göre değişen bir meseledir. Şimdi bu konuyu özetleyecek olursak bahsedilen cihazlar konu olarak var mı? Evet, gerçeklik düzeyi var. Ve bunlar bazı ülkelerde üretimleri var. Bilimsel gerçekliği var mı? Bu tartışmalı. Çünkü klinik olarak ispatlı değil, plasebo etkisi olduğu söyleniyor. Uzaktan şifa mümkün mü?
Bu sadece manevi düzeyde evet ama bilimsel düzeyde şu an için değil. Dua, niyet ve kalp latifesiyle manevi düzeyde bu mümkündür. Dua bir çağrıdır ve şifa Allah'tandır. Şifa için bu cihazlara güvenilir mi? Hayır, mutlak güven olmaz. Geleneksel tıbbı ihmal etmemeli kardeşlerim. Şimdi bu cihazların çalışma prensiplerinden bahsedeyim biraz da. Birincisi biyorezonans ölçümü yapıyor bu cihazlar. Her hücre, organ ve dokunun belirli bir frekansı, titreşim aralığı olduğu kabul edilir. Cihaz vücuda düşük yoğunlukta elektromanyetik sinyaller gönderir. Yani radyo dalgası gibi. Alınan yanıtlarla vücudun enerjik dengesizlikleri haritalanmış olur. Buradaki temel iddia sağlıksız hücre farklı frekansta titreşir diyor. Bu ölçülerek tespit edilebilir diyor. Peki doğruluk yorumunu yapacak olursak bilimsel temeli kuantum fiziğine dayandırılmakla birlikte bu açıklamalar geleneksel bilim çevrelerince yeterince kanıtlanmamıştır maalesef. Klinik kullanımlarında bazı kullanıcılar olumlu etkiler bildirse de plasebo etkisi olasılığı yüksek. Ruhsal enerji boyutunda çalışan kişiler için sezgisel destek sunabilir ama tıbbi teşhis cihazı olarak kullanımı sakıncalıdır. Diğer bir çalışma sistemi ise enerji alanı yani aura taramasıdır. İnsan bedenini çevreleyen bir biyoplazma alanı ya da aura olduğu kabul edilir. Cihaz bu alanı algoritmik modelleme ile analiz ettiğini iddia eder. Frekans bozulmaları rahatsızlık olarak yorumlar burada. Buradaki bu cihaz taşınabilir frekans terapi cihazıdır. Hücre düzeyinde rezonans frekanslarıyla çalıştığı ağrı, stres, depresyon gibi durumları hafiflettiği iddia edilir. Zihin beden dengesi, aura analizi ve rezonans taraması gibi modülleri vardır bu cihazın. Peki bunun doğruluk yorumunu yapacak olursak mikro akım teknolojisi tıpta kullanılmıştır. Ancak bu cihazın bilgi alanı tarama özellikleri bilimsel olarak doğrulanmamıştır. Kullanıcı yorumları çok değişkendir. Kimisi mucizevi etkiler bildirirken bazıları hiçbir fayda görmemektedir. Ciddi sağlık sorunlarında güvenilir bir teşhis ya da tedavi aracı değildir. Burada ben cihazların isimlerini söylemiyorum çünkü reklam olmasın. Bu bir çalışmadır. O yüzden dolayı burada sadece bu tür cihazlarla ilgili bir tedavi göreceksiniz. Bu konularda bilgi sahibi olmanızı isterim. Diğer bir durum ise uzaktan frekans gönderimi. Yani bu en çok tartışılan kısımdır. Cihaz kişinin enerjisel alanını bir çeşit bilgi alanı yani informational field üzerinden uzaktan etkileyebildiğini iddia eder. Yani quantum field transmission. Bu yaklaşım klasik fiziğin dışına çıkarak kuantum dolaşıklık kavramına dayanır kardeşlerim. Kuantum teorisiyle nasıl bağ kuruyorlar peki? Burada kuantum dolanıklık iki parçacık ya da bilinç birbirine bağlandığında aralarındaki mesafe ne olursa olsun biri değişince diğeri de etkilenir. Cihaz üreticileri diyor ki danışanın enerji bilgisi alındıktan sonra onunla kuantum düzlemde bağlantı kurulur. Böylece frekanslar gönderilebilir diyor. Evet, diğer bir şey ise noetik alan yani bilinç alanı. Evet, bazı araştırmacılar bilinç bir enerji formudur der. Cihazlar bilinçle etkileşen evrensel bir bilgi alanına müdahale ettiklerini iddia eder. Evet, bu alan mistik literatürde levh-i mahfuz, modern ezoterizmde ise morfogenetik alan gibi isimlerde geçer. Diğer bir durum ise tesir dalgası yani scalar wave dediğimiz bu Nikola Tesla'nın teorileri burada baz alınır. Bu cihazların bazıları skalar frekans adıyla tanımlanan, gözle tespit edilemeyen ama bilinç ve enerjiyle etkili olduğu düşünülen bir alanı kullandığı iddia edilir. Evet, burada cihazların veya frekansların tedavi anlayışı nedir?
Her duygunun, hastalığın, organın bir enerji kodu vardır der. Yani hal olarak sevgi diyelim, mesela duygu olarak, hal duygu olarak. Bunun frekansı 528 Hz. Buradaki iddia hücre yenileyici olması. Korkunun frekansı 100-200 Hz. Düşük frekanslı bozukluk olarak görülür. Yine şükür 540 üzeri Hz. Zihinsel berraklık. Kanserli hücrelerde 40-80 Hz. Düşük rezonans bozulması olarak bunlar belirlenmiş olur. Cihaz bu frekansları doğrultarak veya nötralize ederek denge sağlamaya çalıştığını iddia eder. Evet, bu sistem Hz. Davud'a verilen sazla şifa, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'daki verilen şifa ayetleri ve Celcülite'deki bir takım frekanslar, Esma-ül Hüsna, İsmi Azam ve bir takım kelimelerdeki ses frekansları ve esmaların titreşimleri gibi tasavvufi yönlerle dolaylı benzerlik gösterir bunlar, bu frekanslar. Çünkü onların da her harfin, her esmanın ayrı bir frekansı vardır, ayrı bir tedavi durumu vardır. Ve zaten Esma-ül Hüsnalar tecelli ettiği yere göre şifa ve etki yapar kardeşlerim burada. Burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Musa'l Eşari'yi Kur'an okurken dinlemiş ve ona gerçekten sana Davud peygamberin mizmarlarından biri verilmiştir. Mizmar aslında kaval ve ney gibi üflenen ve ses çıkaran bir musiki aletidir. Bu hadiste mizmar güzel ses, ses namesi, ses ahengi demektir buyurmuştur. Burada Hz. Davud Aleyhisselam'ın sesi çok güzeldi. Güzel kaside ve ilahiler okurdu. Güzel sesi insanlar arasında örnek olarak anlatılır oldu. Bundan dolayı güzel sesli kimselere Davud'un mizmar kavallarından bir mizmar verildi denilir. Burada sesin etkisi, yani sesin sesle şifa. Bununla ilgili bir dersimiz vardı. Onu da dinlersin inşallah. Bunu artı bir açıklama olarak hadis-i şerifte geçtiği için burada vermek istedim. Evet, enerji tıbbı ve kuantum yaklaşımı açısından baktığımızda bu frekansla şifa noktasına, birincisi kuantum dolaşıklık benzetmesi. İki parçacığın birbirine bağlı kalması, biri değiştiğinde diğeri de anında etkilenir. Bazı enerji şifa sistemleri bu benzetmeyle uzaktan etkiyi açıklamaya çalışır. Diğeri morfik alan teorisi. Yine araştırmacılara göre canlılar arasında bir bilgi alanı, morfogenetik alan var diyor. Bu noktada kardeşlerim bu alanda rezonans kurulduğunu iddia ederler. Temsili yönetim dediğimiz bir kişinin fotoğrafı, saç teli veya adı eşittir soyadı gibi veriler hedef olarak tanımlanır. Cihaz bu bilgiye rezonans gönderir. Ancak bu sadece alternatif enerji paradigmasında kabul gören bir uygulamadır. Bilimsel olarak doğrulanmış değildir. Şimdi bunlara bir yorum getirecek olursak, bilimsel gerçeklik henüz zayıf, çok azı deneysel olarak test edilmiş. Enerjisel karşılığı ise inanç, niyet, dikkat, ruh hali üzerinden etkili olabilir. Manevi benzerlik ise bu cihazların zikir, dua, esma-ül hüsna uygulamalarıyla paralel ama köken farklı. Riski ise geleneksel tedaviyi tamamen bırakmak, suistimal etmek gibi bir sıkıntılı durumu vardır. Peki enerji kodlaması mümkün müdür? Evet, insanın frekans, niyet ve ruhsal alanı vardır kardeşlerim. Bu alan dua, esma, zikir ve niyetle etkilenebilir. Ama bir makinenin bunu evrensel şekilde ölçüp şifa gönderdiğini iddia etmesi tartışmalı ve abartılıdır. En etkili tedavi hem tıbbi hem manevi yolların bilinçli bir şekilde harmanlanmasıdır. Ve manevi açıdan baktığımızda tasavvufta ve ledünni ilimlerde niyetle yönelmiş bir zikir, dua veya ruhsal enerji mekandan bağımsız olarak muhatabına ulaşabilir. Bu kalpten kalbe bir nur iletimidir. Niyaz, dua, rabıta, teveccüh gibi kavramlar bu prensibe dayanır.
Cihazlar bu tür iletişimi teknolojik olarak taklit etmeye çalışıyor olabilir. Fakat onların başarısı niyete ve ruhsal alana dair bir bağ kurup kurmadıklarına bağlıdır. Peki bu manevi açıdan tesir ne demektir? Tesir kelimesi kişinin kalbi, nefsi ve ruhani varlığıyla başkasının haline etki etmesidir. Kalp kalbe karşıdır. Sözü mecaz değil bir ledün sırrıdır kardeşlerim. Uzaklık manevi anlamda engel midir? İbn Arabi Fususül Hikem'de şöyle der. Mekan ruh için perde değil aynadır diyor. Kalplerin arası zamanla ölçülemez. Yine Seyyid Abdülkadir Geylani Kaddesallahu sırrahü der ki kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Uzaklık kalp yakınlığıyla aşılır. Yani zikir, dua ve niyetle aradaki mesafeler hükmünü kaybeder kardeşlerim. Sonuç olarak uzaktan şifa mümkün mü? Fiziksel bilim açısından baktığımızda hayır. Frekans gönderimi için niçin hayır diyoruz? Alıcı ve verici gereklidir. Enerji, tıbbı ve kuantum açısından baktığımızda mümkün mü? Bu belirsiz. Cihazların etkisi teoriye dayalı, bilimsel kanıtlar şu an için az. Manevi ve tasavvuf açısından baktığımızda evet diyoruz. Çünkü kalp, niyet ve dua ile mümkündür. İnanç sahibi insan şifayı Allah'tan bekler. Sebepleri yerine getirir ve o sebeplerin icrası Allah'ın izni dahilindedir kardeşlerim. Şimdi burada Esma-ül Hüsna ile ilgili uzaktan tesir uygulamaları noktasında konuşacak olursak, tasavvufi gelenekte bazı Esma-ül Hüsnalar ile uzaktan mesafeden kişiye şifa, huzur, koruma niyetiyle tesir yolları vardır. Mesela ya basit, açan, genişleten, ruh sıkıntısına uğrayanlara uzak niyetle okunabilir. Ya şafi, şifa veren, hasta için uzaktan 3-7-21 gün vird olarak çekilebilir. Ya hafiz, koruyucu olarak seferde ve kıymetli eşyaların uzaktan muhafazası için okunabilir. Bunlar Esma-ül Hüsnaların anlamları, tecellileri noktasındaki bilgilere ve bunların ebcedi hesaplarına göre ve zamanına göre zikirlerle ve dualarla Allah'tan istenilecek olan neyse, şifa ise veya başka bir şey ise bu şekilde istendiğinde Allah'ın izni dairesinde şifa bulunulur. Biiznillah. Evet kardeşlerim. Yine ilmi ledün ve kalp niyeti vardır. Bu batini ilimlerde uzaktan tesir. İhlaslı bir murakabe ehli. Yani Allah dostu kalbini Allah'a yönelttiğinde bir nur hattı kurar. Bu hatta isimle bağlanır. İsmi bilen frekansı bilir. Niyetle kurulan latif hatlardır bunlar. Her kişi bir enerjetik alan yayar. Yani nurdan bir aura oluşturur. Bu alana ulaşmak için niyet, esma ve kelime-i tayyibe kullanılır. Zikir ile kalpten kalbe bir hat kurulur. Ve bunun dışında bir takım Allah'ın yardımcı hizmetleriyle bu tür şifa çalışmaları ayrıca yapılmış olunur. Çünkü bizim görmediğimiz bir alem de var. Şimdi diyelim ki bununla ilgili bir uygulama yapılacak. Uzaktan rahmet ve şifa tesiri göndermek istiyoruz. Öncelikle temiz bir niyet yapılır. Ya Rabbi, falan kişinin sıkıntısına rahmetinle müdahale etmeni niyaz ediyorum. Ve kişinin ismi, anne adı, bulunduğu şehir bilgisi bilinir tabii kime gönderilecekse ve zikri yapılır. Artık bu zikirde diyelim ki 313 defa Ya Şafi, Ya Latif isminle ve ardından 7 Fatiha okunarak bu kişinin eğer hasta ise veya sıkıntılı ise sıkıntısının giderilmesi için Allah'tan dua ve niyazda bulunur.
ve murakabe halinde zikrin sonunda kişinin yüzü hayal edilir. Kalben rahmetin indiği tefekkür edilir. Yani bu tam bir tevekkülle, inançla yapılması lazım. İşte o zaman karşıda tesir eder. Çünkü bir kulun başka bir kula, yani başka bir insana, bilmediği bir insana veya bildiği bir insan da olsa dua ettiğinde bu günahsız bir çocuğun ağzından çıkmış bir dua gibi direkt tesir eder, direkt kabul olur kardeşlerim. Son olarak söyleyeceğim bu derste, uzaktan tesir gerçek mi? Evet, manevi sahada niyet, esma ve ihlasla yapılan bir yöneliş olması lazım. Kalpten kalbe kurulan bir frekans bağı oluşur. Zikir ve virtle güçlendirilen bir enerji hattı oluşturulmuş olur. Uzaktan tesiri gerçek kılar. Ama bu tasarruf sahibinden değil, izin verilmiş kullardan sadır olur. La tasarrufu ila biiznillah. Allah'ın izni olmadıkça kimse tesir edemez. Ancak Allah'ın izniyle. Dua Cenab-ı Hakk'a bir çağrıdır, yöneliştir ve ondan istemektir. Samimi bir kalple yapılan dua hiçbir şekilde geri dönmez. Hiçbir şekilde reddedilmez kardeşlerim. Bundan sonraki dersimiz inşallah kuantum enerjisi, frekansı, kuantum dolaşıklık dediğimiz frekans üzerine olacaktır. Yine bunun maddi ve manevi alandaki yorumsal bir takım açıklamalara dayalı bir ders olarak inşallah karşınızda olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, bereketi, şifası hepinizin üzerine olsun benim sevgili dostlarım.